Kimseden Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımda ise iki şişle örülen en kolay, en pratik patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş olursunuz. İster bu şekilde bot şeklinde kullanabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde kıvırarak da kullanabilirsiniz. Bakın iki şekilde de çok güzel patiğimiz. Şöyle kenarında bakın şöyle iki tane düz giden ilmeğimiz var. Onlar patiğimize böyle şekil veriyorlar. Bu patiğin böyle yeni doğan modellerini yapmıştım. Çok istek aldı. Büyükler için de yapabilir misiniz diye çok mesaj geldi, yorum geldi. O yüzden ben de böyle büyükler için de denedim. Çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve birlikte yaparız. Şimdi bu bebek patiklerin ikisini de anlatım kanalımda mevcut. Onu sizlere söyleyeyim. Bakın şöyle bir kere de örüp bitiriyoruz. Sonrasında patiğimizi diktikten sonra bu hale geliyor. Şöyle bu taraftan başlıyoruz. 34 ilmekle başladım ben. Daha böyle bot çorap tarzında dursun isterseniz ilmek sayısını arttırabilirsiniz. 34 ilmekle başladım. Bu patiğimiz 37, 38, 39 ayak numaralarına kadar olur. Bakın böyle haraşo örgü olduğu için istediğimiz kadar esneyebiliyor. Daha büyük ayak numaraları için yapmak isterseniz sadece sıra sayılarında artma yapın. 2 sıra burada, 1 sıra burada, 2 sıra burada artma yapabilirsiniz. Şimdi patiğimizin yapımına başlayalım. Evet, bakın ayaktan çıkarmış halini de sizlere göstermek istiyorum. Böyle manken ayağımızdan çıkarttık. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Şu şekilde bakın. Böyle kendiliğinden bu şekli alıyor. Bakın böyle ayakta duruyor. Şu kısmı şöyle tabanı iki düz ilmeğimiz ayırıyor taban kısmını. Bakın böyle bir görüntüsü var. Şimdi patiğimizin yapımına başlayalım. Evet, patiğimiz için gerekli malzemelerimiz: tek renk bir patiklik ip kullandım. Dikiş için bir adet iğnemiz var ve 3 milimetre şiş kullandım. Şimdi patiğimizin yapımına başlayalım. Ben ipi boynuma atarak örüyorum. İpi boynuma attım. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Toplam 34 ilmek atarak şişime başlıyorum. Böyle 34 ilmek atalım. Evet, 34 tane ilmeğimi şişime attım. Şu kısmın daha uzun isterseniz böyle daha bot şeklinde çorap gibi isterseniz daha fazla ilmekle başlayabilirsiniz. Bakın 34 ilmek de bu kadar oluyor. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Her zaman ben ilk ilmeği örmeden alıyorum. En son ilmeği düz örüyorum. Şimdi böyle ters olarak ilmekleri son bir ilmek kalana kadar örelim. Son ilmeğime geldim. Onu düz olarak ördüm. Örgünün arka yüzündeyiz şu an ve ön yüzüne geçiyoruz. Şu şekilde örgümüzün ön yüzü, bakın böyle çizgi çizgi. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bakın. En sondan 12 ilmek kalana kadar böyle ilmekleri ters olarak örelim. Evet, bakın bu şekilde 12 demiştim. 10 ilmek kalana kadar örelim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane ilmeğim kaldı. Şimdi burada 1, 2. 2 ilmeğimi düz ördüm. Şöyle bakın. Diğerlerini ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğim ters. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Bakın bu şekilde. Burada ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu 2 ilmeğim patiğimiz boyunca hep böyle düz olarak ilerleyecek. Bakın şu kısmı. Şu kenar çizgimiz. Şöyle bakın, patiğimizin şu kısmında 2 ilmeğimiz patiğimiz boyunca
düz olarak ilerleyecek. Şimdi arkada tüm ilmekleri ters olarak örelim. Örgünün arka yüzünde ve ön yüzüne geçelim. Evet, bakın böyle örgünün ön yüzüne geldim. İlmekleri arkada ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Böyle haroşa sırasını oluşturmuş oluyorum. Sadece şu iki ilmeğimiz eksik. Bu iki ilmeğimizi önde düz, arkada ters örüyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrardan düz ilmeklerimize kadar ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam edelim. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Bu arada son ilmeği düz olarak örüyorum. Onlar her zaman aynı. Böyle ters olarak örelim. Evet, iki tane düz ilmeğime geldim. Onları ikisini örgünün ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örüyorum. Şimdi şu an örgünün ön yüzünde düz olarak ördüm. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Son ilmeği düz örüyorum her zaman. Bakın böyle 2 diş haroşa sırası oluşturmuş olduk. 2 tane düz ilmeğimiz önde hep düz olarak ilerleyecek. Arkada ters olarak öreceğiz tüm ilmekleri. Bakın bu şekilde. Şimdi böyle şöyle haroşa sıralarını saydığımızda toplam 26 diş haroşa sırası olana kadar böyle örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde örgünün şu an ön yüzündeyiz. Şu haroşa sıralarını saydığımızda toplam 26 diş haroşa sırası ördük. 2 tane ilmeğimiz burada, bakın şurada düz olarak hep örgümüz boyunca gidecek. Önde düz, bakın böyle arkada tüm ilmekler ters olarak örülüyor. Şöyle örgünün arka yüzünü de sizlere göstereyim. Şimdi 27. sıramızı örerken 8 tane ilmeğimizi de buradan keseceğiz. Şimdi 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlk ilmeği kestik. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İkinci ilmeğimi kestim. 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi bakın bu şekilde kesmiş oldum. 27. diş haroşa sıramı örüyorum. Bundan sonraki ilmeklerimi böyle örerek ilerliyorum. Yine aynı şekilde tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet, 27. diş haroşa sıramızı da tamamladık. Şimdi örgünün arka yüzüne geçeceğiz. Arka yüzünde tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sonra tekrar ön yüzüne geçeceğiz. Yine 8 ilmek eksik bir şekilde aynı örmeye devam edeceğiz. Yine şuradaki 2 tane ilmeğimiz düz olarak ilerleyecek. Bakın şu kısmını yapıyoruz patiğimiz. Burada da toplam 22 diş haroşa sırası ördük bu kalan ilmeklerimizle. Kaç ilmeğimiz kalıyor onu da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 ilmeğimiz kalmış. Bu 26 ilmeğimizle toplam 22 diş haroşa sırası olana kadar şimdi örmeye devam edelim. Şu kısmını tamamladık patiğimizi. Şu orta kısmı öreceğiz. Şimdi sıraları tamamlayalım. Evet, örgümüzün ön yüzünden bakın şuradan sayıyoruz. Toplam 22 diş haroşa sırası ördük. 8 ilmeğimizi kestikten sonra kalan ilmeklerimizle 22 diş haroşa sırası ördük. Şöyle kenarlardan sayabilirsiniz. İsterseniz bu kenardan da sayabilirsiniz. 2 düz ilmeğimiz patiğimizin örgüsü boyunca 2 düz şeklinde ilerleyecek. Şöyle en son örgümüzün arka yüzünü de örmüştük. Şimdi burada ilmek atacağız. Kestiğimiz 8 ilmeği geri atıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmeğimizi böyle geriye attık. Şu an örgünün ön yüzündeyiz. Ve yine ilk ilmeği örerek alıyorum. İlmek attığımız için. Böyle ilmeklerimizi örerek ilerleyelim. Yine en başta yaptığımız şekilde
tüm ilmeklerimizi bu şekilde örerek ilerleyeceğiz. Bakın böyle. Yine toplam 26 diş haroşa sırası öreceğiz. Şuradaki gibi 27.yi örerken tüm ilmeklerimizi keserek patiğimizin örgüsünü bitirmiş olacağız. Şimdi 8 tane ilmeğimizi de ekledikten sonra 34 tane ilmeğimle git gel yaparak toplam 26 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Şimdi birinci sıramızı örüyoruz. 26'ya tamamlayalım. Evet, bakın böyle 26 diş haroşa sırası da 8 ilmek attıktan sonra ördüm şu kısmı. Şimdi 27. sıramı örerken ilmeklerimi keserek patiğimin örgüsünü bitirmiş olacağım artık. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği diğer şişe aldım. Böyle 2 örerek tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Evet, patiğimizin örgüsünü bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi dikim aşamasına geçebiliriz. Evet, iğnemizi ipimizi geçirdik. Şimdi şu an örgümüzün patiğimizin ön yüzündeyiz. Şuradan böyle kenardan bir ilmek aldım. Böyle bir atlayarak alıyorum şöyle. Şöyle alabildiğim kadar alıyorum. Bir tane de şuradan üst tarafa doğru aldım. Şöyle çekelim. İki ucunu tuttum bakın. Şöyle şuradan büzeceğim. Tersini çevirdim şöyle. Bakın bu şekilde sıkıca düğümledim. Sonrasında şu kenarından şöyle 2-3 defa dikeceğim şöyle şu üst kısımdan. Düğümümü atıp ipimi kopartabilirim artık. Bu şekilde. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi sizlere göstermek istiyorum o kısmını. Bakın. Şurası. Bu şekilde bir toparlanma sağlamış olduk. Şimdi yine tersindeyiz. Yine iğnemin ucunu düğümlemedim ipimin. Şöyle şuradan aldım, buradan aldım. Böyle alıyorum karşılıklı. Şöyle ilmeklerin tek taraflarına batıyorum. Sonra şöyle tutalım. Bakın ikisi de eşit olunca şöyle bırakalım almayı. Bir şöyle büzme işlemi de burada yaptım. Şöyle bakın burada bir sivrilik oluşturmamış olduk. Bir ovallik sağlamış olduk. Yumuşaklık sağladık. Ayağımıza giydiğimizde çok rahat oturacak. Böyle herhangi bir sivrilik olmayacak. Şimdi şöyle ilmeklerimizi dikelim. Şöyle bakın iç taraftakileri alıyorum şöyle. Örgü gibi bir dikiş yapmış oluyoruz. Yumuşacık, hiç fark edilmeyen. Bakın şöyle değil. Şöyle yaptığımızda bakın bir toplanma oluyor. Şöyle ilmeklere karşılıklı. Bu tarafın iç ilmeği, bu tarafın içteki ilmeği. Böyle dikerek şu kısma kadar gelelim. Patiğimizin dikimini tamamladım. Sonra bu iplerimizi tığla çekebiliriz, gizleyebiliriz. Şöyle düz tarafını çevirelim. Bakın burası taban kısmı. Taban kısmı zaten hemen kendiliğinden şekle giriyor. Bakın düz ilmeklerimizden dolayı bakın böyle kendiliğinden zaten şekil alan bir patiğimiz oluyor. Bakın şöyle giyildiğinde de çok güzel duruyor ayakta. Bakın bu şekilde taban kısmı böyle. Buraya ister bir pomponla isterseniz benim gibi böyle zincirle süsleyebilirsiniz. Zincir çekerek de süsleyebilirsiniz. Böyle kordon yaparak da süsleyebilirsiniz. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz.
Manken ayağımız biraz uzakta olduğu için diğer odamızda kaldı. O yüzden giydiremedim. Yine ayakta duruşta aynı bu şekilde oluyor. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.